Nereden başlasam bilemedim. Anılarım capcanlı zihnimde yer etmişken şimdi öyle heyecanlıyım ki allak bullak oldu kafam. Doğru, daha tanışalı 2 gün oldu seninle. Bunca şeyi anlatmamı garip karşılıyorsundur muhakkak. Biliyor musun Aslıcığım, annen yaşında bir kadınım belki ama hayat doluyum. Hala o eski günlerimdeki gibi kanım delicesine akıyor damarlarımda. Ankara'yı bırakıp da neden geldin buralara demeni yadırgamıyorum. Sadece Ankara değil, eşimi ve çocuklarımı da arkada bıraktım ben. Yok, lafın gelişi değil, gerçekten bıraktım eşimi. Çocuklarımsa büyüdü, bana ihtiyaçları yok neyse ki. Sakın üzülme, verdiğim karardan oldukça memnunum ben. Kocamı hiç sevmedim ki, hem de hiçbir zaman. Haklısın, neden evlendim o halde? Neden şimdi kalkıp bunu 26 yıllık eşinin arkasından söylüyorsun fütursuzca değil mi? Düşünmedin mi sanıyorsun? Kalpsiz biri miyim sence ben? Sevmedim ama ona elimden gelen saygıyı gösterdim ve bazı zamanlar sever gibi bile oldum. Sonra 2 kızımız oldu. Bir tanesi senin yaşında. Diğeri ise 22'sini yeni bitirdi. Çok tatlıdır kızlarım, övmüş gibi olmayayım. Hiç üzmediler annelerini bu zamana kadar. Tek sıkıntımız küçük kızımın hastalığıydı. Teşekkür ederim güzel dileklerin için ama bir türlü geçmedi kızımın hastalığı. Epilepsiydi baş belamız. Az mı gittik hastaneye? Hastanelere desem daha doğru olacak. Aşındırmadığımız yol, gitmediğimiz doktor kalmadı. Biri de fayda etmedi. Hakkını yemeyeyim. Eski orana daha iyi şimdi kızım. Fakat yanı başımda kriz geçirip yere yığılacak ve kendine bir daha gelemeyecek diye çok korkuyorum. Kocamla bu sıralar tartışmaya başladık. Bu sıralar ne olduysa oldu ve sıkıldığımı, daha fazla dayanamayacağımı fark ettim bu evliliğe. Yok canım, sadece bu yüzden her şeyi ardımda bırakıp gelmedim. Asıl nedenini şimdi anlatacağım sana. Tam 34 yıl önce ben buradaydım Aslı. Tam 34 yıl önce burada üniversiteye başladım. Ailem her ne kadar Ankara'da kal, buralardaki üniversiteler daha iyi dese de ben kararımı vermiştim. Burada okuyacaktım. İnatçıyımdır biraz ve belki de bu yüzden şimdi bunları sana anlatıyorum. Yıllar sonra aklım başıma gelse de yine bir inatla geldim ya işte. Başladığım noktada bitirmeliyim inadımı diye düşünüyorum. Üniversite diyordum değil mi? Hah evet. O zamanlar deli dolu bir kızdım ben Aslı. Öyle deli doluydum ki avucuma dünyayı alıp sıkacağıma inanırdım. Hayallerim ne de engin ve ne güzeldi o zamanlar. Güzel sanatlar bölümünü okuduğumu atladım galiba. Neden mi güzel sanatlar? Çok seviyordum müziği ve tınısını. Adeta kulaklarımda durmadan çalan bir müzik kutusu vardı. 5. yaş günümde bir org aldı bana babam. Öyle sevmiştim ki onu, beraber uyurdum orgumla biliyor musun? Zamanla babam ve annemle fark etti bu hevesimi. Sonra bir piyanom oldu. Ardından piyano dersleri. Ve amatör bir piyanistim artık ben. Notalarla bilmece çözer gibi oynuyordum ve çözdüğüm bilmeceler yeni bestelerim oluyordu. Öyle işte Aslı. Benim için en iyi bölümün güzel sanatlar olduğunu ailecek biliyorduk aslında. Okul yıllarım da beklediğim gibi geçti. Tüm aktivitelere katılıyordum çünkü. Sanki hayat bir gemiydi ve ben onun ardından var gücümle yüzüyordum yetişmek için. Bu seferkinde bir müzikaldeydim. Yine piyanom ve büyüleyici bir atmosfer. Oyuncular sürekli prova yapıyorlardı ve ben de onları izliyordum sıram gelene kadar. Onu ilk görüşte fark edemedim biliyor musun? Evet, ilk görüşte aşk değildi benimki. Belki de ben öyle sanıyordum. O kadar insanın arasından gelip beni bulacağı aklıma gelmemişti ne diyeyim. Nasıl mı oldu? Bayağı ilginçti. Oyun gereği vurulup düşecekti sırt üstü fakat arkasındaki ayakkabıyı hesap edemedi. O ayakkabı oraya nereden geldi bilmiyorum ama iyi ki oradaydı diyorum bak şimdi içimden. Geri gelirken ayakkabıya basmasıyla birlikte düşmek yerine dengesini sağlamayı seçti ve geri sendeleyerek komik bir şekilde piyanomun yanına düştü. Ve ona bakarken gayri ihtiyari güldüm. O da acıyla başını tutarken gülümsememe karşılık verdi. Evet, ne kadar romantik değil mi? Ama bu anlattıklarımın hiçbiri gerçek değil. Seni biraz oynatayım dedim. Bak ne güzel gülüyorsun. Gülmek güzel şey Aslıcığım. Hep böyle gül olur mu? Tamam şakayı bir kenara bırakayım da sana hikayemin aslını anlatayım.
Onunla okulun ilk yıllarında tanıştım. Daha doğrusu uzaktan tanıdım onu. Oyunculuğu kadar, renkli kişiliği o kadar etkileyiciydi ki herkesi etrafında topluyordu. Kıskanmıyor değildim hani, fakat bir yandan da ona karşı içten içe bir şeyler hissettiğimi biliyordum. İlk yılımız böyle geçti ve ben böyle de sürüp gitmesini istemiyordum. Evet, ilk adımı ben attım Aslı. Doğru, bazen oturduğun yerden sevdiğin adamı elde edemiyorsun. İnatçıyım dedim ya sana, inadımla bana bakmasını sağladım ve bana baktıkça da içinde yanan ateşin büyüdüğünü hissettim gözlerinde. Çok tutkulu yaşıyorduk aşkımızı. İnsan yüksekteyken aşağı bakmak istemez ya hiç. Biz hiç bakmıyorduk çünkü hiç düşmeyecektik güya. Üniversite yıllarımız rüya gibiydi Aslı. Bir gün oturup uzun uzun o güzel günleri de anlatacağım sana. Ama biliyorum, merak ediyorsun hikayemin sonunu. O yüzden çok bekletmeyeceğim seni. Okulu bitirmeye bile kalmadan evlilik hayalleri kuran biz, bir anda her şeyden vazgeçtik. Evet, bir anda oldu her şey Aslı. Hem de çok mutlu olduğumuz bir anda. Bir gün turne için yurt dışına çıkacağını söyledi bana. Ondan bir an bile ayrı kalmak bana zor gelirken böyle bir karar beni alt üst etti gerçekten. Gitmemesi için çok yalvardım ama en kısa zamanda geri döneceğini, bu turnenin onun için çok önemli olduğunu, isterse yanında beni de götürebileceğini söyleyip durdu. Korkuyordum biliyor musun Aslı? Uzaklara gitmekten korkuyordum. Evet, biraz garip gelebilir sana ama o zamanlar yurt dışına çıkma kararına veremeyecek kadar korkaktım. Bekleyeceğimi söyledim ve o da gitti. Sürekli telefonlaştık ve birbirimize bir sürü mektuplar yazdık. Yıllar geçiyordu ama o hala gelmiyordu. Bu yüzden çok kızdım ona. Nasıl beni düşünmez, nasıl bu kadar bencil olabilir diye. Telefonlarımız azaldı, mektuplarımız tükendi bir yerden sonra. Yurt dışından hiç dönmedi. Düştüğüm durumun ne kadar berbat bir şey olduğunu anlatamam sana. Depresyona girdim, hayattan soğudum. Şimdiki eşim beni hayata bağladı. O sıkıntı anlarımda bana öyle iyi davrandı ki bir gün yapacağı evlenme teklifini de kabul ettim bu yüzden. Eşime minnet borcum var fakat bunu fazlasıyla ödediğime inanıyorum. Ve ben hala o geçmişte bıraktığım adamı düşündüm yıllar boyunca. Kızımın hastalığıyla uğraşırken evi ihmal etmiştim demiştim ya. O gün eşimle de kavga etmişim. Moralim çok bozuktu anlayacağın. Sonra kapının altından atılmış bir mektup zarfı çarptı gözüme. Kimden geldi diye baktığımda onun ismi vardı, inanabiliyor musun? 27 sene sonra bana yine mektup yollamıştı. Ama bu sefer yurt dışından değil, buradandı. Heyecanla açtım zarfı ve okumaya başladım. Yaptığı turnelerden, oynadığı oyunlardan, gezdiği ülkelerden ve daha bir sürü şeyden bahsediyordu. Ama benim aradığım bu değildi. Neden diyordum. O ise hiç bahsetmiyordu. Mektubun sonuna doğru geliyordum ve o sıra dökülmeye başladı yavaş yavaş. Beni çok sevdiğinden, onca şeye rağmen neden beni bırakıp gittiğinden bahsedip pişman olduğunu yazıyordu. Her şeyi anlatacağım sana. İnan bana sevgilim, hem de her şeyi diyordu mektubunun sonunda. Beni yeni oyununa sergilediği yere davet ediyordu mektubunda. İşte bu yüzden buradayım Aslı. Onca şeye rağmen hala onu seviyorum ve yarın onunla yıllar sonra da olsa buluşacağım. Başladığım yere geri döndüm anlayacağın. Onun mazeretini çok merak ediyorum ve öğrenince de sana anlatmak istiyorum ama yarın sen de çıkıp gidecekmişsin memleketine. Olsun, bir dahaki sefer anlatacağım sana o halde. İşte telefon numaram Aslıcığım. Eğer ararsan ve hikayemin devamını dinlemek istersen seni onunla hayal kurduğumuz evde ağırlamak isterim. Belki 27 sene geç kaldık ama insan hayalleriyle yaşıyor değil mi? Hayat bir gemi ve biz de düşler ülkesinin birer yolcusuyuz değil mi ya sonuçta?